İnsanlığın bilmemesi gereken şeyler vardır. Bazı gerçekler vardır ki onları öğrendiğiniz anda artık eskisi gibi yaşayamazsınız. Çünkü karanlığın içinde milyonlarca yıldır uyanmayı bekleyen bir şey vardır. Adını duyanların bile aklını kaybettiği, denizlerin ötesinde ve insanlığın hafızasından çok daha eski bir varlık. C.T. Hulhu. Ve şimdi anlatacağım hikaye, onun gerçekten var olduğunu öğrenen bir adamın geride bıraktığı korkunç izlerin hikayesidir. Bence dünyadaki en merhametli şey, insan zihni. Tüm içeriğini birbiriyle ilişkilendirmekten aciz oluşu. Sakin bir adada yaşıyoruz. Sonsuzluğun o kara denizlerinin ortasında, cehaletin kucağındayız. Bu durum, uzak yolculuklar yapmamız gerektiği anlamına gelmiyordu. Kendi yönlerinde ilerleyen bilimler, şimdiye kadar bize pek zarar vermedi. Fakat bir gün, parça parça kopmuş bilgilerin birleşmesi, öyle korkunç gerçeklik manzaraları açacak ki, oradaki dehşet verici konumumuzu gördüğümüzde, ya bu vahiy karşısında delireceğiz, ya da o ölümcül ışıktan kaçıp, yeni bir karanlık çağın güvenliğine sığınacağız. Teosofistler, kozmik döngünün muazzam ihtişamını tahmin etmişlerdi. Dünyamızın ve insan soyunun geçici olaylar olduğunu söylediler. Sıradan bir iyimserlikle gizlenmemiş, kanı donduran terimlerle, garip kalıntılara işaret ettiler. Fakat beni düşündükçe ürperten, rüyalarımda beni deli eden şey, onların bahsettiği şey değildi. Yasak çağların o tek anını gördüm. O bakış, tüm korkular gibi, gerçeklerin anlık görüntüleriydi. Yanlışlıkla, bir şekilde birleştirilen ayrı şeyler. Bu olayda, eski bir gazete parçası ve ölü bir profesörün notlarıydı. Umarım başka kimse bu parçaları birleştirmeyi başaramaz. Kesinlikle. Yaşadığım sürece asla bilerek böyle bir bağlantı kurmam. Ne kadar çirkin bir zincir. Sanırım profesör de bildiği kısmı saklamayı hedeflemişti. Kendi notlarını yok edecekti. Ama ani ölüm buna izin vermedi. Bu konudaki bilgim, 1926 ila 1927 kışında başladı. Büyük amcam George Gammel Angel öldü. Kendisi Brown Üniversitesi'nde, Semitik diller üzerine çalışmış emekli bir profesördü. Providence, Rhode Island'da yaşıyordu. Profesör Angel, antik yazıtlar konusunda geniş çapta bir otoriteydi. Önemli müze başkanları bile sık sık ona başvururdu. Yani, 92 yaşında vefat etmesi, birçok kişi tarafından hatırlandı. Yerel düzeyde ise ilgi daha da arttı. Çünkü ölüm nedeni belirsizdi. Profesör, Newport teknesinden dönerken hastalanmıştı. Tanıkların dediğine göre aniden yere yığıldı. Karanlık avlulardan, dik bir yamaçtan gelen tuhaf, denizci kılıklı bir zenci tarafından itilmişti görünüşe göre. Bu avlular, merhumun Williams Street'teki evine giden kısa bir sahil dolu yol oluşturuyordu. Hekimler görünür bir bozukluk bulamadılar. Ancak şaşkınlık içinde bir tartışmaya girdiler. Sonunda, böylesine yaşlı bir adamın bu kadar dik bir tepeye tırmanmasının, kalp üzerinde belirsiz bir lezyonu tetiklediğine karar verdiler. O zamanlar bu karara karşı çıkmak için bir sebep görmemiştim. Ama son zamanlarda, merak etmeye meyilliyim. Hatta merak etmekten çok daha fazlası. Büyük amcamın varisi ve vasisiydim. Çocuksuz bir dul olarak ölmüştü. Belgelerini biraz titizlikle incelemem gerekiyordu. Bu amaçla tüm dosya ve kutuları Boston'daki odama taşıdım. Gördüğüm materyallerin çoğu, daha sonra Amerikan Arkeoloji Derneği tarafından yayımlanacak metinlerdi. Ama bir kutu vardı ki, son derece kafa karıştırıcıydı. Onu başka gözlere göstermek istemedim. Kutunun kapağı kilitliydi. Anahtarı, ancak profesörün kişisel yüzüğünü inceleyince bulabildim. Her zaman cebinde taşıdığı yüzük. Sonunda kutuyu açmayı başardım. Ama bunu yaptığımda, çok daha büyük ve sıkı kilitli bir bariyerle karşılaştım. Bu tuhaf kil rölyefin anlamı ne olabilirdi? Bu kopuk yazılar, gevezelikler ve kesikler. Amcam, son yıllarında en yüzeysel sahtekarlıklara mı inanmıştı? Yaşlı bir adamın huzurunu bozan bu eksantrik heykeltıraşı bulmaya karar verdim. Bu görünür sorunlardan o sorumluydu. Kaba rölyef, 1 inçten az kalınlıkta, 5-6 inç boyutlarında kaba bir dikdörtgendi. Açıkça modern bir kökeni vardı. Tasarımları ise atmosfer ve hissettirdikleri açısından modern olmaktan çok uzaktı. Kübizm ve geleceğin değişkenlikleri sayıca fazla ve vahşi olsa da, tarih öncesi dönemin o gizemli düzenliliğini nadiren tekrarlarlar. Ve bir tür yazı, bu tasarımların çoğunu oluşturuyordu kesinlikle.
Hafızamın gücüne, amcamın belgelerine ve koleksiyonlarına aşina olmama rağmen, bunu belirli bir türe oturtamadım. En uzak bağlantılarına dair bile bir ipucu bulamadım. Bu hiyerogliflerin üzerinde resimsel bir figür vardı. İzlenimci uygulanışı, doğası hakkında net bir fikir vermiyordu. Bir tür canavar ya da sadece hastalıklı bir hayal gücünün yaratabileceği sembolik bir form. Ahtapot, ejderha ve insan karikatürünün birleşimi dersem, o şeyin ruhuna sadakatsizlik etmiş olmam. Yumuşak, dokunaçlı bir baş. İlkel ve grotesk, pullu bir bedenin üstünde duruyordu. Kanatları vardı. Ama bütünün genel hatlarıydı onu en çok korkunç kılan. Figürün arkasında, siklopik bir mimarinin belirsiz izleri seçiliyordu. Bu tuhaflığa, Profesör Angel'ın son el yazılarıyla yazılmış bir yığın gazete kesiği eşlik ediyordu. Ana belge, özenle basılmış karakterlerle yazılmıştı. CTHULHUCULT başlığını taşıyordu. Böyle duyulmamış bir kelimenin yanlış okunması imkansızdı. Diğer kağıtların hepsi kısa notlardı. Bazıları farklı kişilerin tuhaf rüyalarıydı. Bazıları teosofik kitap ve dergilerden alınmıştı. Özellikle W. Scott Eliot'un Atlantis and the Lost Lemuria eserinden. Diğerleri ise uzun süredir varlığını sürdüren gizli topluluklar ve tarikatlar hakkındaki yorumlardı. Fraser'ın Altın Dalı ve Bayan Murray'nin bölgesel Avrupa'da cadı kültü gibi mitolojik ve antropolojik kaynak kitaplara atıflar vardı. Kesikler ise büyük ölçüde, 1925 baharında yaşanan sıra dışı ruhsal hastalıklara, toplu cinnet ve mani salgınlarına aitti. Ana el yazmasının ilk yarısı, gerçekten de çok tuhaf bir hikaye anlatıyordu. Görünüşe göre 1 Mart 1925'te, zayıf, esmer, nevrotik ve heyecanlı genç bir adam, Profesör Angel'in kapısını çalmıştı. Elinde o an için son derece nemli ve taze olan, kilden yapılmış tek bir bas-rölyef taşıyordu. Kartvizitinde, Henry Anthony Wilcox, yazıyordu. Amcam onu, mükemmel bir ailenin en küçük oğlu olarak bir miktar tanıyordu. Son zamanlarda Rhode Island Tasarım Okulu'nda heykel eğitimi almış ve bu kurumun yakınındaki Fleur'de LYS binasında yalnız yaşamaya başlamıştı. Wilcox, aslında erken olgunlaşmış bir dahi olarak bilinirdi. Ancak onda büyük bir tuhaflık vardı. Çocukluğundan beri anlattığı o garip hikayeler ve gördüğü tuhaf rüyalarla hep dikkatleri üzerine çekmişti. Kendini her zaman, psişik olarak aşırı hassas, biri olarak tanımlardı. Fakat bu, antik ticaret şehrinin ciddi halkı, onu sadece farklı ve garip biri olarak görüp görmezden gelmeyi seçmişti. Kendi yaşıtlarıyla pek kaynaşmadığı için yavaş yavaş sosyal hayattan kopmuş, görünmez olmuştu. Artık sadece diğer kasabalardaki küçük bir estetik tutkunu grup tarafından tanınıyordu. Geleneklerini korumak için büyük çaba sarf eden muhafazakar Providence Sanat Kulübü bile onu oldukça umutsuz bir vaka olarak görüyordu. Bu ziyaret, profesörün notlarında detaylıca anlatılmıştı. Genç heykeltıraş aniden, ev sahibinin arkeolojik bilgisini sınarcasına bas-rölyefteki hiyerogliflerin tanımlanmasını istemişti. Konuşurken rüyada gibiydi. Sesi sert, tavırları ise yapmacık ve soğuktu. Haliyle amcamın cevabı da biraz keskin olmuştu. Çünkü tabletin o belirgin tazeliği, arkeolojiyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını açıkça gösteriyordu. Ancak genç Wilcox'un buna verdiği cevap, amcamı derinden etkileyecek ve tüm bunları hafızasına kazımasına yetecekti. Kelimelerinde inanılmaz, şiirsel bir hava vardı. Tüm konuşmasını bu sembolik üslup şekillendiriyordu. Ki sonradan bunun onun oldukça karakteristik bir özelliği olduğunu fark edecektim. Genç adam şöyle dedi, bu yeni. Gerçekten de öyle. Çünkü bunu dün gece, o garip şehirlerin rüyasını görürken yaptım. Ve o rüyalar, kasvetli Tair'den, o düşünceli Snekes'ten ya da asma bahçeleriyle çevrili Babil'den çok daha eskiydi. İşte tam o anda, zihninde aniden canlanan o dağınık hikayeyi anlatmaya başladı. Bu, uykuda kalan bir anının uyanışıydı ve amcamın o ateşli ilgisini anında kazanmıştı. Önceki gece, son birkaç yıl içinde New England'da hissedilen en belirgin, hafif bir deprem sarsıntısı yaşanmıştı. Görünüşe göre Wilcox'un hayal gücü bundan derinden etkilenmişti. Yatağına çekildiğinde, eşi benzeri görülmemiş bir rüya görmüştü. Titan bloklarından ve gökyüzüne doğru uzanan devasa monolitlerden oluşan, muazzam siklop şehirleri. Her yer yeşil bir sıvı damlıyor,
karanlık ve gizli bir dehşet saçıyordu. Duvarları ve sütunları tuhaf hiyeroglifler kaplamıştı. Ve aşağılarda bir yerlerden, belirsiz bir noktadan, ses olmayan bir ses geliyordu. Sadece hayal gücünün sese dönüştürebileceği kaotik bir histi bu. Ama genç adam bunu anlatmaya çalışırken, ağzından neredeyse telaffuz edilemeyen o harf karışımı döküldü, CTHULHFHTAGN. Sessizlik. Duyduğu bu sözlü karmaşa, Profesör Angel'i hem fazlasıyla heyecanlandırmış hem de derinden rahatsız etmişti. Heykeltıraşı adeta bilimsel bir titizlikle, en ince ayrıntısına kadar sorguladı. Ve o bas-rölyefi, neredeyse telaşlı bir yoğunlukla incelemeye koyuldu. Anlattığına göre genç adam, rüyasından şaşkınlık içinde uyandığında kendini gece kıyafetleriyle, buz gibi üşümüş bir halde eseri yaparken bulmuştu. Amcam, ne hiyeroglifleri ne de o resimsel tasarımı anında tanıyamamış olmasını sonradan kendi yaşlılığına ve yavaşlığına bağlayacaktı. Ziyaretçisine sorduğu soruların birçoğu Wilcox'a oldukça yersiz gelmişti. Özellikle de amcam onu tuhaf tarikatlar veya gizli topluluklarla ilişkilendirmeye çalıştığında. Wilcox, yaygın bir mistik veya pagan dinine üyelik karşılığında kendisinden istenen o sessizlik vaatlerinin ne anlama geldiğini bir türlü kavrayamıyordu. Profesör Angel, heykeltıraşın herhangi bir kült veya gizemli bilgi sisteminden gerçekten habersiz olduğuna ikna olduğunda, bu kez ziyaretçisinden gelecekte göreceği tüm rüyaları kendisine rapor etmesini talep etti. Bu talep düzenli olarak meyvesini verdi. Çünkü o ilk görüşmeden sonra genç adamın yaptığı günlük aramalar kayıtlara geçmişti. Bu süre boyunca gece imgelerinin o şaşırtıcı parçalarını tek tek anlattı. Anlatılanların merkezinde her zaman karanlık, sırılsıklam ve korkunç bir siklop taşı manzarası vardı. Yer altından gelen bir ses ya da bir tür zeka, gizemli bir anlamla monoton bir şekilde bağırıyordu. Etkiler tamamen anlamsız, sadece açıklanamaz bir şekilde dehşet vericiydi. En sık tekrarlanan o iki ses ise şu harflerden oluşuyordu: CTHULHU ve RELYE. El yazması 23 Mart'tan itibaren şöyle devam ediyordu: Wilcox o gün görünmedi. Odasında yapılan araştırmalar sonucunda, nadir görülen bir ateşli hastalığa yakalandığı ve ailesinin Waterman Caddesi'ndeki evine götürüldüğü anlaşıldı. Gece boyunca çığlıklar atarak binadaki birkaç sanatçıyı da uyandırmıştı. Ve o andan itibaren, sadece bilinçsizlik ile deliryum nöbetleri arasında gidip geliyordu. Amcam durumu öğrenir öğrenmez aileyi aradı ve o günden sonra süreci yakından takip etmeye başladı. Görüşmelerini genellikle, davadan sorumlu olduğunu öğrendiği Doktor Tobey'in Dare Caddesi'ndeki ofisinden yürütüyordu. Genç adamın ateşler içindeki zihni, görünüşe göre çok garip şeylere takılıp kalmıştı. Doktor, bu şeylerden bahsederken hastanın zaman zaman titrediğini söylüyordu. Anlattıkları sadece eskiden gördüğü o rüyanın bir tekrarından ibaret değildi. Kilometrelerce yüksekte olan devasa bir şeyden bahsediyordu. Yürüyen ya da daha doğrusu, ağır ağır ilerleyen bir şey. Bu nesneyi hiçbir zaman tam olarak tanımlayamadı. Ancak Doktor Tobey'in aktardığı o telaşlı sözler, profesöre bunun rüya heykelinde tasvir etmeye çalıştığı isimsiz canavarla aynı şey olduğunu düşündürttü. Doktorun notlarına göre, bu nesneden bahsedilmesi, genç adamın ağır bir uyuşukluğa düşeceğinin ön göstergesiydi. İşin garip tarafı, hastanın ateşi normalin çok üzerinde değildi. Ancak tüm bu durum, bunun zihinsel bir bozukluk değil, gerçek bir ateşli hastalık olduğunu düşündürecek kadar farklı ve dehşet vericiydi. 2 Nisan günü, saat 15 civarında, Wilcox'un hastalığına dair tüm izler aniden ortadan kayboldu. Yatakta aniden dik oturdu. Kendini evde bulduğuna şaşırmıştı. 22 Mart gecesinden bu yana rüyada mı yoksa gerçeklikte mi olduğunu zerre kadar bilmiyordu. Durumu doktoru tarafından iyice incelendi ve genç adam sadece 3 gün içinde kendi odasına geri döndü. Ancak artık Profesör Angel'e hiçbir faydası dokunamazdı. Çünkü iyileşmesiyle birlikte, o garip rüyaların tüm izleri de silinip gitmişti. Amcam ise o tamamen anlamsız ve alakasız görüntülerle dolu bir haftanın gece düşüncelerini kaydetmeye gerek bile duymamıştı. El yazmasının ilk kısmı tam da burada sona eriyordu. Ancak diğer dağınık notlara yapılan bazı atıflar, bana üzerinde düşünecek çok fazla malzeme vermişti. Aslına bakarsanız o kadar çok şey vardı ki.
O zamanlar felsefemi oluşturan o köklü şüphecilik olmasa, o sanatçıya karşı devam eden güvensizliğimi başka hiçbir şey açıklayamazdı. Bu notlar, genç Wilcox'un o garip ziyaretleri gerçekleştirdiği dönemle tam olarak aynı döneme denk gelen, çeşitli kişilerin rüyalarını betimleyen kayıtlar içeriyordu. Görünüşe göre amcam, küstahlık sınırını aşmadan neredeyse tüm arkadaş çevresini kapsayan, son derece geniş bir anket çalışması başlatmıştı. Onlardan gece rüyalarının raporlarını ve geçmişte gördükleri önemli vizyonların kesin tarihlerini talep etmişti. Bu isteğe verilen cevaplar oldukça çeşitliydi. Ancak şu bir gerçek ki, sıradan bir adamın bir sekreter olmadan idare edebileceğinden çok daha fazla yanıt almış olmalıydı. Ne yazık ki orijinal yazışmalar korunamamıştı. Fakat eldeki notlar, gerçekten de önemli ve kapsamlı bir özet sunuyordu. Toplumdaki ve iş dünyasındaki ortalama insanlar, yani New England'ın o geleneksel halkı, neredeyse tamamen olumsuz yanıtlar vermişti. Ancak yine de, arada sırada ortaya çıkan o dağınık ve huzursuz gece izlenimleri mevcuttu. Ve bu izlenimlerin hepsi, genç Wilcox'un delirium dönemi olan 23 Mart ile 2 Nisan tarihlerine denk geliyordu. Bilim insanları ise bu durumdan çok az etkilenmiş gibiydi. Sadece 4 vaka, tuhaf manzaraların belli belirsiz görüntülerini ima etmiş. Ve içlerinden yalnızca biri, anormal bir şeyden duyduğu açıklanamaz bir korkudan bahsetmişti. Asıl dişe dokunur cevaplar sanatçılardan ve şairlerden gelmişti. Ve şundan çok eminim ki, eğer bu notları birbirleriyle karşılaştırma şansları olsaydı, o an orada büyük bir panik kopardı. Orijinal mektuplar elimde olmadığı için, yarı yarıya amcamın onlara yönlendirici sorular sorduğunu, ya da gizliden gizliye doğrulamak istediği o bilgileri onaylatmak için yazışmaları manipüle ettiğini düşünüyordum. Çünkü neyi görmek istiyorsa, onu görmeye kararlıydı. Bu yüzden bir şekilde Wilcox'un, amcamın elindeki o eski verilerin farkında olduğunu hissetmeye devam ediyordum. Zira bu veriler, deneyimli bir bilim insanını bile fazlasıyla etkileyecek türdendi. Bu estetik tutkunu sanatçıların verdiği yanıtlar, son derece rahatsız edici bir hikaye anlatıyordu. 28 Şubat'tan 2 Nisan'a kadar büyük bir kısmı çok tuhaf şeyler rüya görmüştü. Rüyaların yoğunluğu, tam da heykeltıraşın delirium döneminde ölçülemez derecede güçlenmişti. Bildirimde bulunanların 1/4'inden fazlası, Wilcox'un tarif ettiği o aynı sahneleri ve o yarım sesleri duyduklarını söylüyordu. Hatta bazı rüya görenler, sonlara doğru görünür hale gelen o devasa ve isimsiz şeyden keskin bir korku duyduklarını bile itiraf etmişti. Notlarda özellikle vurgulanan bir vaka ise son derece üzücüydü. Söz konusu kişi, teosofi ve okültizme olan eğilimleriyle tanınan, oldukça bilindik bir mimardı. Genç Wilcox'un nöbet geçirdiği gün, o da şiddetli bir şekilde delirdi. Ve birkaç ay sonra, cehennemden kaçan bir iblisten kurtarılmak için attığı sürekli çığlıkların ardından hayata veda etti. Amcam bu vakalara sadece sayılarla değil de isimleriyle atıfta bulunmuş olsaydı, şüphesiz kişisel bir soruşturma yürütüp biraz doğrulama yapmaya çalışırdım. Ancak elimdeki verilerle sadece tek bir izi kısmen takip etmeyi başarabildim. Yine de tüm bu olanlar, notları kelimesi kelimesine doğruluyordu. Profesörün sorularına maruz kalan bu kesim, çoğu zaman büyük bir şaşkınlık içindeydi. İyi ki, arkasındaki gerçeğe dair hiçbir açıklama onlara asla ulaşmayacak. Gazete kupürleri, daha önce de ima ettiğim gibi, o verilen dönemdeki panik vakalarına, maniye ve garip eksantrikliklere değiniyordu. Profesör Angel sanki kendi haber ajansını çalıştırıyor olmalıydı. Çünkü topladığı alıntıların sayısı muazzamdı ve kaynaklar dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. Alın size Londra'daki bir gece intiharı. Yalnız uyuyan bir adam, şok edici bir çığlık attıktan sonra pencereden atlayarak hayatına son vermişti. Bir başka yerde, Güney Amerika'da bir gazete editörüne gönderilen mektupta, gördüğü vizyonlardan dolayı karanlık bir gelecek kehanetinde bulunan bir fanatikten bahsediliyordu. Kaliforniya'dan gelen bir mesajda ise, bir teosofi kolonisinin asla gelmeyecek olan o, görkemli tatmin, anı için topluca beyaz cübbeler giydiği yazıyordu. Hindistan'dan gelen haberler, Mart sonlarına doğru patlak veren ciddi bir yerel huzursuzluktan temkinli bir dille bahsediyordu. Haiti'de voodoo ayinleri hızla çoğalıyor.
Afrika'daki karakollar her yerden uğursuz mırıldanmalar geldiğini bildiriyordu. Filipinler'deki Amerikan subayları o günlerde bazı kabileleri son derece rahatsız edici bulmuştu. New York polisleri ise, 22 ila 23 Mart gecesi histerik Levantlılardan oluşan bir kalabalık tarafından kuşatılmıştı. İrlanda'nın batısı da boş durmuyordu. Ortalık vahşi söylentiler ve karanlık efsanelerle dolup taşıyordu. Ve Ardoy Bonot adındaki harika bir ressam, 1926 Paris Bahar Salonu'nda resmen küfür dolu bir rüya manzarası tablosu sergiliyordu. Akıl hastanelerinde kaydedilen delilik vakaları o kadar çoktu ki, tıp camiasının bu garip paralellikleri fark edip gizemli sonuçlar çıkarmasını ancak bir mucize engelleyebilirdi. Toplamda, insanın tüylerini ürperten tuhaf bir kupür koleksiyonu vardı karşımda. Ve şu an, tüm bunları bir kenara ittiğim o acımasız rasyonalizmi nasıl sürdürebildiğimi hayal bile edemiyorum. Fakat o zamanlar, evet, o zamanlar genç Wilcox'un, profesör tarafından bahsedilen bu eski konulardan bir şekilde haberdar olduğuna tamamen ikna olmuştum.